Arkadaşlar bugün yine Didim Akbük'e geldik. Size bir villa tanıtmaya çalışacağım. Bilenler bilir. Fiyatını hemen söyleyeceğim. Lütfen kusuruma bakmayın. Kanalıma da abone olursanız makbule geçer. Sevgili arkadaşlar, ben bu evleri tanıtınca görmek ayrı, duymak ayrı. Yerinde bakın, sonra yorumlayın. Bakayım evin değeri nedir, etrafta neler satılmış, neler olmuş. Mış demek ayrı, muş demek ayrı, öyleymiş falan demek ayrı. Ama gözümle gördüm, net, güzel ya da kötü demek ayrıdır. Şimdi biz bazen diyoruz ya, bak bizimkilerden birileri demiş ki işte 2 dakika, 1 dakika, 30 saniye sonra bilmediğim bir hayat için fırıldak olmamıza gerek yok diyor. Hala biri diyor Confucius şöyle demiş, böyle demiş. Ya kardeş bak, biz de bütün çıplaklığıyla gösteriyoruz. Bu temada ne demek istiyorum? Şimdi bu evin fiyatı 18 milyon TL ya, 18 milyon TL. İşte bu evler nereye gidiyor dileyen olursa satılan 35 milyonluk evleri de atarım. 7 milyonluk evleri de atarım. 3 milyon 500 bin TL'lik evleri de atarım. Benim bakın bu saatte giymişim. Ayakkabım 43 numara. Başkası 44 giyiyor. Başkası 39 giyiyor. Hayatta öyledir. Durum bu. Şimdi böyle bir giriş yaptık. Kusurumu bağışlayın. Kanalıma da abone olursanız mutlu mesut olurum. Manzaramız asla kapanmaz. Bakın ben de inşaatçı olduğum için yerin eğiminden dolayı bu manzaraya ilelebet sahip olacağız. Hiçbir şeyin ilelebeti yok ki, hepimiz faniyiz ya. Ancak şu manzara yani bizim bakış açımızla ilelebet böyle kalacak. Şimdi aşağıdaki denizler arkadaşlar, yani o plajlar, görünen deniz plajdır. Yani o denizlere gidebilirsiniz. Onu arz ettik. Bu manzara böyle. Kimi kendini dağlara vuruyor. Ben tepe havadar olayım der. 18 milyonluk evin manzarası da o beklentisi olanlar için idealdir arkadaşlar. Arsası 500 metrekare. 4 oda salon ayrı mutfaktır. 3 odası ebeveyn banyoludur. 3 odası ebeveyn banyolu. Havuzumuz da burada arkadaşlar. Şimdi adama bakarsın 2 metre boyunda, çok yakışıklı, kelli felli, üstünde elbise de var ama burada bir ben var. Dişinde çürük var. Bilmiyorum, sinirlidir ya da geç anlar ya da hiçbir şey kafasına takmaz. İşte o yüzden görüldüğü gibi her şey net değildir. Her şeyin bir eksiği var. Her şeyin bir eksiği var. Hata ararsak hata gözümüzde bile var. Evin böyle tomografisini çekelim. Evimiz yeni, sıfırdır arkadaşlar. Daha önce örnek ev olarak içinde eşya vardı. Kullanılmamış ev. Eşyalar çıkardılar. Bir başka hal aldı bu evimiz. Durum bu. Havuzumuz burada. Şimdi tomografisini çekelim dediğim şunu ifade edeceğim. Bu katta salon ayrı mutfak var. Bu katın üstünde 2 oda var. İkisi de ebeveyn banyolu, net deniz manzaralı. Ve benim bulunduğum zeminin altında da bahçeli 2 oda daha var. Yani 4 oda salon ayrı mutfak. 4 oda salon ayrı mutfak. Toplam 6 gözden oluşuyor. Yolu asfalttır. Gülü seven dikenine katlanır. Eğer ki bu tepede olmasa bu manzaraya sahip olmaz. Onu da söyleyebilirim. Mesela Akbük'ü bir göster. Arkadaşlar, ilgili arkadaşlar iyice dinleyin. Çünkü tesvirlemem lazım. Mesela denize sıfır varsayalım, ev var. Turizm, mimarlık, kafeler falan. Öndeki denize bakıyor. Arkadaki ev deniz görmez. O yüzden denizin kıyısında bile evler bu manzaraya sahip değil. Durum bu. Şimdi ne yapalım? Evin bu tarafını çektik, havuzu çektik. Arsa 500 metrekare. Bu lokasyonda doğruluk iyidir. Ben çok doğruyum, ateşten gömlek giyerim falan demeyeyim. Ancak ya doğru söylemek iyidir. Yani insanlar el emeği, göz nuru, hayalleri var. Onu da bazen hani sana sormadan sen niye söylüyorsun? Ya sana ne araç çıkıyor, çıkmıyor, denize araçsız gidilmiyor falan diyenler bazen bana olur. Evi tanıt geç. Yok kardeşim, ben her şeyi söylüyorum. Burada aracınız yok ise bakkala gidemezsiniz. Yoğurt alamazsınız, patates alamazsınız. İşte başınıza, kafanıza duman muman çekseniz aracınızın olması lazım. Bura ehli keyif, yani buradan keyif alanlar için ideal bir adrestir. Ben de bilemem arkadaşlar. Yani herkes de kendini dağlara vuruyor. Dağlara çıkırım, sırtlan görürüm, aslan görürüm, ben görürüm. Ve burada 3 tane vardı. 2 tanesi aşağıda. Tabii bunlar birbirinden bağımsız. Bizimki daha güzel bir yerde. Onu da arz edeyim. Ve araç otopark yeri var. Şimdi yolu da böyle, yolu burayı göster. Al, yol betonludur. Peki bakın, şu karşıdaki sitede evler satıldı. Ben oradan da çekmiştim. Bakın onlar daha ufaktır. Bak, insanlar dağlara çıkmış. İşte bu arkada bir dağ var. Dağ başı diyenler için tekrar diyorum, görmek ayrı, duymak ayrı. Dediğim gibi 2 dakika sonra fırıldak olmaya gerek yok diyen demiş. Ama biz
Onu diyoruz, adam diyor Confucius bunu demiş. Ya kardeşim, insanlar dağa çıkıyor. Villaların kelime anlamı zaten kırsal alanlarda şık görünümlü evlerdir. Villa kültürü olanlar bilir. Ve araç park yerini gösterdik. Bu taraf doğuya bakıyor. Efendime söyleyeyim. Bu da işte evin çelik kapısı burada. Bu bizim bahçemiz. Bahçemizde bu. Bahçeyi gösterdik. Şimdi bir daha tasvirleyelim. Enerji kimlik belgesi var, kamera var, ağlar var. Buradan da geniş bahçemizi gösterelim. Sonra alt katlı mı gösterelim? Ve bu lokasyonu bir gösterelim, bu atmosferi. Şimdi bu bulunduğum seviyede salon ayrı, mutfak. Bulunduğum seviyenin bir üstünde de ayrıca 2 oda var. Bulunduğum seviyenin bir altında da başka ne var? Başka 2 oda var. Ve birbirinden bağımsız bahçeleri gösterelim. Sonra evin içine gireceğiz. Evlerin içinde bu seviye, benim inmeye çalıştığım seviye ve indiğim seviye, bu bahçede 2 oda daha çıkıyor. Yani 2 aile, kalabalık aileler, aile bağları kuvvetli olan insanlar için bu güzel mi? Güzel. O yüzden ben iğneden ipliğe bütün bilgileri vermeye çalışıyorum. Buna rağmen iyi bakan iyi görür. İyi bakmayan zaten bir maliyeci gelecek, birine ceza yazacak ya, bir yerde bir bahane bulur. O vesileyle arkadaşlar bahane çoktur. Ve burası da evin bahçesi, bahçemiz. Bu adam hanımı un eliyor ya, un eliyor. Sen şimdi bir şey eleyince sallanacaksın. Adam da psikopatın biriymiş. İşte kadına bulaşıyor. Kadın diyor ben ne yaptım diyor. Valla diyor sen un eleyince sallanıyorsun. Yani bahane aradın mı bize derler biri başka, ama işte bu yerlerde böyle. Ve bahçeyi gösterdik. Bu topraklı alandır. Arkadaşlar üstüne mıcır sermişler. Güzel olmuş. Kayrak taşlar ya da doğal taşlar yapılmış. Klimaların kabloları vesaire var. Bahçeyi gösterdik değil mi Can? Bahçeyi gösterdik. Ya biz ne tersten geldik. Hadi gel gidelim, kapının arkasından gidelim. Hızlı hızlı gidelim. Ve önce binanın çevresini gösterdik. Şimdi de binanın çelik kapısından evimize merhaba diyeceğiz. Merhaba diyeceğiz. Evde şömine var, yerden ısıtmalıdır. Affedersiniz. Bunda da bir hayır var. Eğer biri öksürürse bu kadar doğrudur. Bir şey var. O yüzden ya arkadaş, bize tarihe adam bilge, adam temiz bir şey söylemiş. Sırf adamın hoşuna gidiyor. Ya öyle o dedi diye Konfüçyüs'ü tutuyor. Ya adam kim doğru söylüyorsa o doğru söylemiştir. O yüzden iyi bakan iyi görür. Ve merhaba ev. Merhaba ev. Merhaba ev, çelik kapı, ağır asil kapı. Şimdi bu katta salon ayrı, mutfak var. Bu katın üstünde 2 oda var. Bu katın altında da 2 oda daha var. Ve geniş banyomuzu gösterelim. Bu banyo 1. Banyo 1. Muhtemelen 4 oda 4 banyo var. Yani bu bölgeler yolu var. Aşağıda deniz var. Ben tanıtınca bir hanımefendi diyor ki yolu asfalt mı? İşte deniz nedir? O diğeri de bu taraflardaydı. Onun sualine cevap niteliğinde sevgili ablam yol var başka bir ev için. Deniz de karşıdaki deniz. Oraya işte araçsız gidemezsin. Burayı etkin kılan insanlar birbirinden kaçıyor ya. İşte ben dağlara vuruyorum, param da var, arabam da var. Kimse etrafımda olmasın. Zenginlerin olduğu yerde olayım diyenler için burası böyle. Ve salonumuz bu, salon bu. Sonra şömineye de bir teğet geçen. Bu perdeler neyin nesidir? Valla kardeşim eşyalıydı, bu eşyayı çıkarmışlar. Ben ne bileyim yani, şimdi oturulmamış evde. Ve burası da şömine. Ya eve bile kamera koymuşlar. Niye eve kamera koymuşlar bunlar? Evde niye kamera var? Adam belki bir şey yapıyor. Belki evde kamera hiç iyi değil. Ve evin dışında olsun, içinde hiç. Ve burası da bakın, bu balkon salon ile mutfağa ortaktır. Mutfağı ortaktır. Aha, o yüzden lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen. Bakın biz de efendim saçımızı sarıya boyayıp size başka bir şeyler yapsak daha mı iyi olur, sizi kandırırsak? Biz bak aynen böyle reşver, ondan sonra çift süren tarladaki amca gibi size sürüyoruz. Böyle daha iyi değil mi? Herkes organik meyve istemiyor mu? Herkes demiyor mu? Herkes, her şey çakma oldu bak. Biz size, sizin amcalarınız, dedeleriniz, dayılarınız, köylüleriniz, Çorumlu, Sivaslı,
Bursalı amca gibi anlatıyoruz. Ve gel bana doğru. Mutfak bu. Mutfak bu. Sevgili arkadaşlar ocağımız bu. Üstüne davlumbaz gelecek. Efendime söyleyeyim bu yıkama yeri, bu bulaşık makinesi, bu mikrodalga, burası da buzdolabı. Şimdi mutfaktan da Deniz'i bir hanımefendi bulaşık yıkayınca, misafir gelmiş kahve yapınca canı sıkılmasın oraya baksın. Bursalı bir abi vardı. Bir ara bize bir alışverişimiz oldu. Kriz çok. Ya dedi oğlum vallahi hayat çok pahalı. Doğru. Ama dedi, benim minik bir bahçem var. Ben pazara bile gitmiyorum. Emekliyim dedi. Soğanımı yapıyorum. Domatesimi ekiyorum. Vallahi dedim senin elin öpülür. Ya ben dedi ne yapayım dedi. İnsan evet şimdi böyle de bakmak lazım. Merdiven sağlıklı merdivendir. Yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkıyorum. Çıktım. Lütfen kanalıma abone olun. Bazı abiler beni arar. Numarasını kaydediyorum. Öyle güzel hitap. Arada 2 ay geçiyor diyor. Merhaba kimle görüşüyorum? Abi ben seninle o kadar sohbet ettim. Daha beni tanımıyorsun. Daha önce konuştuk ya ne kadar sadıktık. Öyle de yapmasanız iyi olur. Bak beni arayıp çok böyle dostane sohbet yaparsak bari numaramı kaydedin. Sonra alo kimle görüşüyorum? Ya biz bir ay önce konuştuk ya sen ne kadar muhabbet ettik. Biz birbirimiz için dedik sen ne kadar iyi insansın. Arada 2 ay geçiyor beni hiç tanımıyorsun diyor. Merhaba kimle görüşüyorum? O yüzden videoyu iyice izleyin. Eğer nasipse ilginizi çekerse valla bu ev iyidir. Evet. Ama isterseniz başta da dedim ya isteyen olursa yani evleri kim alıyor? 35 milyonluk evler hep satıldı. Size göndereyim satılan evleri. Yok daha uygun ev var mı? Var kardeşim. Evet. Ve daha 7'ye de var ikiz ev. Onu da beğenmiyoruz. Ve kardeşim burası da etli 1. oda. Önünde balkon var. İçinde de banyo var. Tekrar güzel bir balkona çıkıyor. O yüzden durum bu. Şimdi aslında bir felsefeci gibi konuşacağım. Burayı da göster. Şimdi herkes koltuğa oturur mu? Mesela herkesi vali yapsan. Beni götür vali yap ben sinirlenirim valla. Başıma işe. O yüzden demek Allah bana vermemiş. Sen vali olamazsın. Sen emlakçı ol. Emlakçılığı bile zor yapıyorum. Şimdi kardeşim herkesin böyle evi olsa kimi de belki şımarır başına işe. O yüzden Allah dağı görüp kar yağdırıyor. Halimize şükredelim. Ve burası ne? Burası da balkon. Bir tane bir şey var. Dün ben izledim. 2. odayı göstereceğiz. Bir dakika adamın ismi çok güzel. Dün sohbetini izledim. Ben hatta takip ettim onu. Takip ettim. Profesör, doktor. Lütfen profesör abi. Lütfen senin ismin neydi? Bu da 2. oda. Profesör göstereceğim. Oytun Erbaş. Yani bu adam okumuş bilim adamı. Benim bakış açımla o da dün sohbet yapıyordu bir televizyon kanalında. O da dün sohbet yapıyordu. O yüzden bazı şeylerin olmayışında hayır var. Belki eviniz olur, çok lüks yattınız, Boğaz'da eviniz olur, başka bir şey olur. Belki olmayışı daha iyidir. Onu da bilemezsiniz. Yani gerçekten öyle. Bu hoca efendi değil, hoca efendi değil ya bu modern bir profesör. Neydi? Oytun Erbaş. İlk defa izledim. Ama sohbeti çok hoşuma gitti. TRT mi bir kanalda konuşuyordu. Ve bu da etti 2. oda. O yüzden herkes vali koltuğuna oturamaz. Herkes emniyet amiri olur mu? Olmaz. Ha? Odadaki banyoyu gösterdim. Ne karıştırdın? Sana ne Oytun hocadan? Bu jacuzzi'li banyoyu da göster. Evet ilk gösterdiğimiz odada bir de jacuzzi varmış. O yüzden arkadaşlar yani hayır bildiğimizde şer bildiğimizde hayır var. Şimdi ben bakıyorum mesela adam öyle bir yazıyor ki abi zaten aslında böyle diyeceğim ya bu ev zaten vallahi sana yakışmaz. Yani diyeceğim ki abi ya herkesin evi olsun. Ya olsun da ama onun bu ev yani çünkü adam taşımıyor sıkıntılı. Adam diyor ki Boğaz'da mı satıyorsunuz? Boğaz'da ben her gün Beşiktaş'tayım. Git bakayım iyi bir ev alabilir misin orada? Ve sevgili arkadaşlar şimdi indik gönül bağına kız ben garibem ve geldik. Ben en çok yoksulların mutlu olmasını istiyorum. Evet burası da hangi kat? Yani bu salonla mutfağın altındaki kat ve bu banyoyu göster. Biri de ya abi sen ne kadar konuşuyorsun? Sen konuş bakayım bu kadar cümle kurabilir misin? Ve arkadaşlar 3. odayı gösteriyoruz. Sonra 4. oda. Sonra da sunumumuz bitecek. Sonra da olur biter. Ve arkadaşlar 3. oda, 4. oda elektrik aksamı iyidir. Ev iyidir. Eğer kendi dağlara vuruyorsan. Eğer ki
7 milyonluk ev beğenmiyorsan al sana bu ev. Eğer ki 35'te seni aşıyorsa Bodrum Yalı Kavak'ta alırım. Alırsın hadi gel. Ve arkadaşlar bu da etti. Kaçıncı oda? Etti 3. oda. Bir ev var bizde Güllük'te. Adam beyefendi değerli bir adam. Bu 4. oda. Adam 22 milyonda. Oğlu İstanbul'da bir iş yapmış. 22'den 16'ya düştü. Abi 16'ya düştü. Biri beni abi ben korkuyorum. Niye? Abi nasıl 22'den 20'ye düştü? 15'e 16'ya düştü. Bu işte bir iş var. Yani insan bahane arayınca oluyor. Ev öyle bir ev yok. Ya niye ucuz oldu? Ya demek valla sen psikolojik sorunun var. Ya sana ne ev? Ev satılıyor 22'den 16'ya düşmüş. Sen yani neyi araştırıyorsun? Gel ekspertiz var. İstediğin yere sor. Onda yok benim midem bulandı. Ya zaten senin miden önce sen tatlının üstüne tuzlu bir şey yemişsindir herhalde. İşte bu. Yani şimdi ve arkadaşlar aha burası da tekrar deniz manzarası. Şimdi tekrar diyorum sabah benim bir misafirim vardı. Sivaslı. Londra'dan gelmişti. Kendisine selam. Bir tane ufak bir ev almıştı. Dedi ben bir arsa da alayım. Bak kardeşim dedim ben Londra'ya geliyorum. Sen iş adamısın. Dedim siz ev alıyorsunuz ya. Değil mi? Ekspertiz oluyor. İşte avukatlar size eşlik. Bizde de avukatlar var. Dilersen avukata vekalet ederse sana eşlik eder. Ama bizdeki sistem şimdi birileri diyecek Avrupa mı? Ya değil kardeşim. Ekspertiz var. Devlet kanun çıkarmış. Ama sen diyorsun yok ben ekspertize gerek yok. Ben yaparım. Yapıyorsan yap. Ekspertizle de yol alabilirsiniz. Bakın ben bu eve diyorum ki 18 milyon pazarlıkla. Değil mi? Pazarlık en son ne oluyor? Ya zaten ben fiyatı söylemişim 18. Yani ben o zaman fiyat söylememin ne anlamı var? Yani 18 demişim. Sen de gel bak de 17. Ama 15 deme. Yani durum bu. O yüzden ekspertizle değer tespit anlamında yaparsınız. Ondan sonra bu abiye dedim ki arsa alacağım. Dedim abi sen bizden mutlu musun? Evet. Tamam. Dedim arsa da bak orada dedim gidelim gösterelim. İstersen bir tane bankada ekspertiz götür yaptır için rahat olsun. Yok gerek yok. Mesela böyle durumlar da var. O yüzden iyi bakan iyi görür. Şimdi tarihe ışık tutan bazı adamların sözlerini de söylediğin zaman biri diyor ki ya o adamdan bahsetme. Ya adam doğru adam söylemiş. Adam söylemiş. Şimdi adam melek de olsa adamın söylediği laf doğru da olsa birileri hoşuna gitmiyor. Ya o adama bahsettiysen senden ev alınmaz. Ayda işte. Zaten yani sen ev alsan hayırlı olsun da yani alsan ne olacak? Valla ben sona doğru yine diklendim. Kusuruma bakmayın. Yine karıştırdım. Çok konuşan adam. Alın size çok konuşan adam. Hadi sen gel konuş bu örnekleri ver. Bakayım verebilir misin? Kağıda baksan da ezberleyemezsin. Ben kompozisyoncuyum. Ben fen lisesi mezunuyum. Bir de hayatta çok iyi sohbetleri, kavgaları, dövüşleri izledim. Çok iyi hayat bize sıkıntı verdi. Çok iyi böyle küçük Emrah gibi o moda girmeyin. Ben hiçbir zaman muhtaç olmadım da Allah'a şükür. Babamız o haliyle bizi yalın ayak gezdirmedi. O haliyle o Türkiye'nin rakımı en yüksek yerde bize A, B, C, Ali okul açıldı, zil çaldı, dersleri verdirtti. Bizi iyi öğretmenlerin içinde eğitim aldırdı. En büyük sermayemiz o. O yüzden çok konuşuyorsam iffetimizden, adabımızdan, büyüklerimize saygısızlıktan eksik kalmadığımız zaman biz konuşuruz. O garip yabancı müzikler söylüyor da insanlar bilmeden sallıyor. Onlar mı daha iyi? Biz daha iyiyiz. Bak adam diyoruz 2 dakika sonra dünya malı için fırıldak olmaya gerek yok. Adamın isminden lense ya sen ondan bahsettin. Ya doğru söylemiş. O yok Konfüçyüs böyle demiş. Ne Konfüçyüs'ü? Ve arkadaşlar işte iyi bakan iyi görür. İyi bakmayan da başka bir şey görür. Evimiz bu. Çok konuştuysam hakkınızı helal edin. Saygılarımla iyi günler.